Ve bu mantıyı kesinlikle hamur yoğurmadan ve hamuru açmadan yaptık. Nasıl olduğunu birazdan göstereceğim size. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda keşfetimiz salmayan o pratik mantı tarifini paylaşacağım. Herkes paylaşmış ama inanın önemli detayları kimse anlatmamış. Merak edip de yapmak isterseniz eğer mutlaka videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten önemli detaylar paylaştım. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle mantımızın iç harcını hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun için miktarını kişiye göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada sadece 2 kişilik yaptım. Buradaki dikkat etmeniz gereken önemli nokta soğanın suyunun tamamıyla sıkılmış olması gerekiyor. Özellikle benim de yaptığım gibi iyice elinizle sıktıktan sonra bir de peçeteyle sıkın ki içinde su falan kalmasın. Evet, baharatlarını da ekledikten sonra kıyma harcımı homojen bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi tarifimizin birinci turunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Böyle geniş bir kabıma dilediğiniz miktarda ununu ekledikten sonra hazırladığım iç harcımı böyle yuvarlak minik köfteler yaparak birbirine değmeyecek şekilde unun üzerine dağıtıyorum. Bu tarif gerçekten çok güzel ama önemli aparatlarını ve kaplarını kullanmadıktan sonra bu iş eziyet haline dönüşebiliyor maalesef. Bir de püf noktalarına dikkat ederseniz eğer gayet güzel pratik şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi minik köftelerimi bu şekilde yaptım. Güzelce sallayıp her tarafını una buladıktan sonra derin dondurucuya kaldırıyorum ve donması için bekletiyorum. Burası çok önemli. Özellikle köftelerin donması gerekiyor. Benim yine zamanım olmadığı için çok fazla donduramadım ama yine de benim için yeterli olacaktır. Şimdi ilk tura geçiyoruz arkadaşlar. Evet, dondurduğumuz kıymaları bu şekilde büyük bir süzgece aldıktan sonra yine büyük ve derin kaseye suyu dolduruyorum ve suya gördüğünüz gibi süzgeçle beraber batırıp yine un koyduğum ikinci kabıma alıyorum ve bu şekilde sallayıp her tarafını una buluyorum. Bu işlemi kıymalar bitene kadar tekrarlıyoruz ve toplamda da 4 ya da 3 tur yapıyoruz. Ben videolarda gördüğüm gibi 4 tur yaptım ama bana göre bir tık kalın geldi. Bence 3 tur rahatlıkla yeterli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle size de 3 tur yapmanızı tavsiye ediyorum. Köfteleri sudan çıkardıktan sonra orantılı şekilde unun her tarafına dağıtıyoruz ki birbirine yapışma falan olmasın. Bir de tekrardan bu köfteleri ikinci turda aldığımız zaman başka bir süzgeç kullanıyoruz arkadaşlar. Yani suya koyduğumuz süzgeç farklı, undan çıkardığımız süzgecin de farklı olması gerekiyor. Burası çok önemli, yoksa işiniz zorlaşır. Özellikle bu aşamadan sonrasını videoyu hızlandırarak göstermek istiyorum ama kesinlikle kesmiyorum. Emin olabilirsiniz. Her detayı kolaylığıyla, zorluğuyla görün istiyorum. Yani buzlar çözülene kadar ilk 2 tur gayet rahat bir şekilde ilerliyor ama 3. ve 4. turda biraz böyle yapışmalar başlıyor. Çünkü hem un glutenini salıyor hem de buzlar çözüldüğü için birbirine yapışmalar mutlaka oluyor arkadaşlar. Olmuyor değil ve un miktarını da her halükarda arttırmak zorundayız ki birbirine yapışmalar olmasın ve una güzel bulasın. Evet, başta da söylediğim gibi gördüğünüz gibi süzgecimi burada bir tane daha ekledim. Undaki kullandığım süzgeçle sudaki kullandığım süzgeç farklı. Tek bir süzgeçle yaparsanız eğer gerçekten durumunuz çok zorlaşır. Ben bunu bir kere daha denemiştim. Başka bir videoda görmüştüm. Orada bu detayı anlatmamışlardı. O yüzden ben biraz zorlandım. Aynı şekilde sizin de zorlanmamanız için bu videoyu çekme kararı aldım. Hakkını yemiyorum. Gerçekten sonucu çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Ama özellikle bu püf noktalara dikkat edildiği zaman, bir de kişi sayısı çok olduğu zaman kısa sürede kilolarca bu mantıdan yapabilirsiniz. Özellikle buzlu olmasına çok dikkat edelim. Ve buzu çözülmeden de hızlı bir şekilde tamamlayalım.
Evet arkadaşlar, son turumu da tamamladıktan sonra şimdi mantılarımı hemen haşlamaya geçiyorum. Kaynayan suyuma bolca tuz döküyorum gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü ne unumuzda ne de suyumuzda tuz yoktu. Hem iç harcını hem de suyunu böyle bolca tuz atıyorum ki yediğimiz zaman tuzu dengelensin. Yani normalde yaptığımız mantıdan hem iç harcında hem de suyunda 2 tık fazla tuz kullanıyoruz. Burası çok önemli. Evet, kaynayan, fokur fokur kaynayan suyuma hemen mantılarımı attım gördüğünüz gibi. Hemen sıcak suyu görünce resmen dirildiler. Evet, gördüğünüz gibi mantılarımız suyun üzerine çıktı. Bu demek oluyor ki gayet güzel haşlandılar. Bu aşamadan sonra süzgeç yardımıyla kenara alıyorum ve ilk sıcağı çıktıktan sonra hazırladığım sarımsaklı yoğurdumu, bu arada yoğurduma da bir tık fazla tuz kullandım. Sarımsaklı yoğurdumu üzerine gezdirdikten sonra dilediğiniz şekilde sosunu katabilirsiniz. Ben genelde mantıda pul biberi ve tereyağında nane kızdırıp döküyorum. Biz böyle seviyoruz. Ve bu mantıyı kesinlikle hamur yoğurmadan ve hamuru açmadan yaptık. Nasıl olduğunu birazdan göstereceğim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kesinlikle hamur yoğurmadık, açmadık. Mantı tarifimi yaptım ve bu şekilde sunum yaptım. Bakar mısınız? Hemen şimdi size içinin kıymasını da göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın. Hamur da gayet güzel, incecik olmuş. Harika. Çok güzel. İnanın dışarıdaki yediklerimizden 1000 kat farklı bir lezzet. Yani gerçek mantı yediğinizi, gerçek etli mantı yediğinizi anlıyorsunuz. Muhteşem bir şey. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte son zamanlarda karşıma çıkan, keşfetimi salmayan o kolay mantı tarifini paylaştım. Gerçekten sabrı olan insan, böyle hamur açmasını bilmeyen ve mantı kapatmasını bilmeyen insan, özellikle öğrenciler bunu bu şekilde emece usulü olarak çok hızlı bir şekilde rahatlıkla yapabilirler. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.